Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Low Bites dinleyeceğiz. Low Bites'ın Shadow Maker isimli parçasını dinleyeceğiz. Bu gruba çekeceğim yaklaşık 30. video olacak. Oynatma listesini izlemeyenler varsa izlemek için kanalı ziyaret edebilirler. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım. Bu şarkıları neler hissedeceğiz. Wow! Wow! Elinde çevirdi. Wow! 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 Rifflere... Wow!
Wow. 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 Arkadaşlar harika bir video izledik yine. Low Bites yine üzerine düşeni fazlasıyla yapmış diyebiliriz. Kahvemi içmeyi unuttum. Düşünün o kadar dağıldım ki kusura bakmayın boğazım kurudu çünkü. Evet en baştan başlayalım. Neoklasik, power ya da speed metal tarzında bir şarkı dinledik. Barok agresyonu ve modern metalin saldırganlığı, sürekli ileri iten Vivaldi back etkili e, koşular ve klasik müzik bilgisi artı modern metal disiplini. Adeta neoklasik bir metal nasıl yazılır sorusuna verilen en net cevap olurdu büyük bir ihtimalle bu şarkı. Yani o neoklasik power metalin kitap gibi yazılmış hali diyebiliriz şarkı için. Burada hızdan çok kontrol konuştu ve riffler groove değil momentum taşıyordu. Barok sekans hissi vardı ve Vivaldi kafası. Şarkı Low Bites'ın sadece müzik yapmadığını, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi sadece müzik yapmadığını, aynı zamanda teknik bir gövde gösterisi sunduğunu yine bize kanıtladı. Her bir nota biz buradayız ve eskisinden daha güçlüyüz diye haykırıyordu açıkçası. Ve Asami geçmiş dönemde biliyorsunuz operayla ilgilenmiş kendisi, baleyle, operayla. O operadaki disiplinini, tekniğini burada şarkıda bize birkaç yerde çok net bir şekilde gösterdi. O power metal scream değil, kontrollü ama sert, temiz, gergin, dramatik, vokal melodileri gitarla yarışmıyordu. Onun o gitarların açtığı yolda onları taçlandırıyordu açıkçası. O yolu taçlandırdı. Şarkının enstrüman köprü bölümünde gitarların aynı anda aynı melodiyi çaldığı kısım mükemmeldi. İzlediyseniz orada neler hissettiğimi görmüşsünüzdür. Konuşamadım da. Ee, işte orada ateş ve rüzgar birleşip devasa bir ateş fırtınasına dönüştü. Yani ben Miyako ve Midori'yi şöyle kafamda öyle düşünüyorum. Miyako olmadan Midori kontrolsüz olur bana göre. Midori olmadan da Miyako fazla akademik kalır gibi geliyor. Low bites yapan en büyük şey de bu zaten denge. Bunu çok güzel yapıyor grup. Çok güzel oturtturmuş öyle diyebilirim. Sololarda yine dediğim gibi bakın ben ne kadar hızlı çalıyorum değil tema geliştiriyorlar. Dramatik anlatıyı büyütüyorlar. Yani burada solo atayım yok. Burada şarkı büyüsün ruhu var. Ee, yani Miyako düşünür, Midori vurur tarzında ilerliyor. Bu iki solonun hep genelde öyle oldu. Çok da güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum bu şekilde birbirleriyle atışmalarını. Sonra ikisinin birleşmesini, farklı tondan çalmalarını, aynı melodiyi. Çünkü Miyako şarkının biliyorsunuz iskeleti, armonik yapısı, klasik müzik zekası, kontrol ve netlik gibi şeylere odaklanıyor. Midori ise ham güç, saldırganlık, sahne enerjisi ve metal refleksiyle e, ilerliyor. Bu ikisi gitaristten biri beyin, diğeri kas diyebiliriz. Biri mimar, biri savaşçı diyebiliriz. Low Bites'ı da elit yapan şey dediğim gibi bu denge. Çok güzel kuruyorlar bu dengeyi. Midori soloya çıktığında sanki sahne alev alıyor gördüğünüz gibi. Yani çok o saldırgan, ham güç dediğimiz konu işte o. Onun tarzı tamamen agresiflik, hız ve teknik gösteriş üzerine kurulu. Çok da güzel yakışıyor kendisine.
O shred teknikleri meşhur vah vah pedalı kullanımıyla birleştiğinde ortaya çıkan ses sadece bir melodi değil, bir saldırı planı gibi oluyor açıkçası. Ve Midori'nin sağ el vuruşları o kadar sert ve net ki en hızlı pasajlarda bile o notayı tekrar tekrar sanki kıvılcım saçıyormuş gibi e, duyuyorsunuz. Ve şarkının vahşi, dizginlenemez metal ruhunu temsil ediyor bu da. Çok önemli o yüzden. Miyako'ya gelirsek, Miyako soloyu devraldığında ise rüzgar esmeye başlıyor. Ve dediğim gibi bazen serinletici, bazen her şeyi sürükleyen bir fırtınaya dönüşebiliyor. Neyle karşılaşacağınızı asla bilmiyorsunuz. Hele benim gibi ilk defa dinliyorsanız daha çok şaşırıyorsunuz. O Miyako'nun neoklasik dokunuşları piyano geçmişinden gelen zerafetle birleşiyor açıkçası. Ve onun soloları sadece hızlı çalmak değil, tek bir hikayeyi anlatmak gibi yorumluyorum. Ve arpej geçişleri, o temiz legatoları sayesinde melodi adeta akıp gidiyor. Miyako'nun en büyük özelliklerinden bence hızlı olması değil, en temiz olması diyebiliriz. Yani 190 BPM gibi bir BPM'i var şarkının. Her nota duyuluyordu açıkçası. Sekanslar şeffaf, gain düşük ama tok. Bu da cesaret ister bu şekilde olması. Gereksiz hareket yok. Pik açısı sabit ve alternate picking kullanımı ekonomik. Bu yüzden hızlandıkça dağılmıyor. Aksine daha temiz duyuluyor. Fami, Fami'ye geldik. O meşhur slap tekniğiyle yani bu baş parmağıyla vurma tekniğiyle şarkıya perkülatif bir derinlik atıyor açıkçası Fami. Bu sadece bas çalmak değil, gitar sololarının altına ritmik bir dinamit yerleştirmek gibiydi. Haruna, Haruna mükemmel bir baterist. Bunun aksini söyleyen bıraksın müzik dinlemeyi bıraksın öyle söyleyeyim. O kibar görüntüsünün arkasında bir savaş makinesi saklıyor gibi yorumluyorum ben onu. Şarkının sonuna doğru vites yükselttiği kısımda bu beşli artık sadece bir grup değil durdurulamaz bir güç haline geliyor. Haruna'nın dediğim gibi double kick sürekli ama boğucu değil dikkat ettiyseniz. Ride and Crash geçişleri şarkının dinamiğini ve şeyini yükseltiyor. Nefis yükseltiyor dinamiğini. Teknik, kısa, nokta atışı davullar burada şov yapmıyor. Adeta dediğim gibi savaş makinesi gibi çalışıyor. Bu parça neoklasik power metalin dediğim gibi kitap gibi yazılmış örneklerinden biri diyebiliriz. Burada hızdan çok kontrol konuşuyordu. Zor bir şarkı olduğu için de zor bir şarkı olduğu için değil aslında. Ee, Yanlışı affetmeyecek bir şarkı olduğu için efsaneydi bence. Sıfır hatayla geldik sonuna kadar şarkının. Dediğim gibi şarkı hız değil. Bu şarkı kontrol istiyordu ve onu grup harika bir şekilde yerine getirdi. Hız çünkü kontrolün yan ürünüdür. Kontrollüyseniz hızlı gidebilirsiniz. Hızlıysanız kontrollü gidemezsiniz ama. Bu yetkinlikle çalmak için sağ ve sol elin bence evli olması lazım. Yani çok iyi anlaşıyor olması lazım öyle diyeyim. E, Yani şarkıyı çalmak zor demek ama bu şarkıyı Miyako Midori gibi çalmak yıllar demek. Yine bu şarkıda dediğim gibi neoklasik power metal'in elit seviyesine şahitlik ettik. Çok beğendim parçayı. Neden yorumlarda bu kadar sık şekilde tavsiye ettiğinizi de şimdi daha iyi anlıyorum. Çok keyif aldım dediğim gibi izlerken. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu arkadaşlar? Hoşça kalın.